Dertap hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Ben Enes Malik Bayraktar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bütün videolarımız zaten yeni oluyor. Bunun yanında konuyu biliyorsunuz başlıktan ve kapak görselinden zaten buraya geldiniz. Konumuz Bihter. Başlayalım. Ah, hadi bakalım. Evet Enes. Gülüyorum, tebessüm ediyorum ama senin haline gülüyorum aslında. İçinde bulunduğumuz acıklı durumun o kadar çok farkındayım ki ve bunun farkında olmayan insanları gördükçe okuduğum yorumlar vesaire sinirleniyorum. Bihter Amazon Prime'da yayınlandı. Prime Video'da yayınlandı. Yayınlandı. Reklamları boy boy, afiş afiş Evet, fragmanıyla başlayan serüven posterlerle devam etti ve finalini filmi yayınlayarak yaptı sağ olsun Amazon. evet. Ve aman ya Rabbi bu ne diyorum yani. Şimdi ben şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bu söyleyeceğim şey YouTube'da eminim kimse söylemedi. Buna benzer yorumlar yapıldı ama en iyisinin benim olduğunu, yani benim söyleyeceğim olacağını düşünüyorum. Bu yorum bence çok önemli. Halit Ziya Uşaklıgil, yani Aşk-ı Memnu eserinin yazarı, eğer bu filmi izleseydi Of. oğlu Vedat'a üzüldüğü kadar üzülürdü, biliyor musun? Bak, bunu kesinlikle hissediyorum. Yani Zavallı net bir Vedat. şekilde hissediyorum. Zavallı Vedat'a üzüldüğü kadar üzülürdü. Çünkü bu berbat bir şey yani. Ya bu berbatın da ötesinde bir şey. Evet, gerçekten öyle. E, Bütün Aşk-ı Memnu fanları hep bir ağızdan boykot halinde bu yapımı. Ya Bu neydi diyorlar. Aman yarabbi. Amazon Prime sırf bu filmi yayınladığı için takipçi ve üye kaybedecektir. Bak, eminim. Yani kaybeder mi bilmiyorum ama büyük bir fiyasko olduğu garanti. Yani kesinlikle garanti. E, Zaten filmi bu arada ben direkt giriş yapayım. E, Filmi açtım. Başladım. Büyük bir heyecanla. Çünkü fragmanda çok farklı bir konsept cereyan ediyordu. Çok farklı bir şey oldu, izleyeceğimizi düşünüyorduk. O heyecanla, o şeyle başladım ama aman ya Rabbi başlarken zaten bir kere Bihter'in kafasını dönüp dönüp sürekli bir küçük Emily havasına sokma çabasıyla ortaya çıkan bir şey vardı, konum vardı. Dedim ki ya ne oluyor ya? Ya bu ne yani? Şimdi buna sinemada dördüncü duvarı yıkma gibi bir şey deniyor. Yani dördüncü duvarı, hani üç boyutlu şey, dördüncü duvarı yıkıyor ve direkt olarak seyirciyle e, anlatım yoluna giriyor filan. Şimdi biz bunu önceki videolarımızda, şimdi hatırlamıyorum hangi filmi değerlendirdiğimiz ama belki sen hatırlarsın, birinde övmüştük ve bunun kolay kolay yapılamadığını söylemiştik. O filmde başarılıydı. Fakat o filmi eleştirirken ayrıca bunun çok zor bir şey olduğunu ve herkesin denememesi gerektiğini, özellikle böyle komedi tarzında şeylerde filan Türkiye'de denendiğini, fakat bunun çok saçma göründüğünü söylemiştik. Burada yine çok kötü, fakat bunu 2x, 3x, 5x ile çarpacak kadar kötü olmasının ayrıca bir sebebi var. Farah Zeynep Abdullah isimli oyuncu. Şimdi bundan başlamalıyız çünkü Bihter filmin ismi, ana karakter ve bunu canlandıran oyuncu bu kadın. Şimdi bu kadına okuduğum yorumlarda falan şöyle diyorlar: kötü oyuncu. Hayır efendim. Farah Zeynep Abdullah kötü bir oyuncu değil. Yanlış. Farah Zeynep Abdullah oyuncu değil. Bakın, bunu özellikle söylüyorum. Bak, çok çok kendimden emin bir şekilde söylüyorum. Bu kadın oyuncu değil abi. Bunu Evet. bilmiyorum nerede oynatırsınız. Yine oynatsınlar, yine oynar. Belki böyle sessiz reklamlar filan. Hani filmin sonunda da öyle reklam gibi bitti ya, böyle reklam bir şeyler yapıyorum, silah sıkıyorum. Artık ona ne reklamı denir? Mesela işte ped reklamı olabilir, koku reklamı olabilir falan filan, tamam mı? Böyle bir şey de oynatabilirsin sessiz bir şekilde ama. Onun dışında bu kadın oyuncu değil. Bir kere bunu söyleyelim. Filmin filmin
%100 kötü olmasının %70'i ne sebep olan bu Bunlar. kadın. Evet. Belki yine bir ihtimal beğenilebilirdi, tartışmaya açılabilirdi fakat bu kadın oyunculuğuyla bu filmi tartışmaya kapatmış. Ya oyunculuğuyla kapatmış, bir de zaten senaryonun ortaya gelişi, yani kadının oyunculuğuna yine bir şey diyemiyorum. Çünkü senaryoyu kadın oynuyor en nihayetinde. Yani Yo öyle kötü bir hayır oyuncu hayır. oluşunu ayrı bir kefeye koyuyorum. Senar Senaryonun Senaryoda kötülükleri bak. Senaryonun kötülükleri ayrı. Senaryonun kötülüğü olabilir. Oyuncu oynar dersin ki senaryo kötü. Oyuncu mesela şimdi bu filmde benim zamanın, mobilyaların, dekorun, kostümlerin vesaire o şeyin içerisine, o kanala giren bir tane oyuncu vardı. Bir tane. Onu da söyleyeyim sana. Adadaki hala. Oyunculuğu bu filme tek yakışan karakter oydu. Onun dışındakilerin hepsi yapmacık, saçma ama bak onlarda yine kötü oyunculuklar vardı. Fakat bu kadın oyuncu değil. evet, buna genelde böyle bir yorum yapılıyor. Hatta şunu söylüyorlar daha çok. Ya bu kadın ne ki sürekli her filmde başrolü buna verip bununla götürmeye çalışıyorlar diyorlar. Ben bu kadını ilk e, ta yıllar yıllar önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki diye bir şey vardı. Dizi vardı Kanal D'de. Orada ben izlemiştim. Daha öncesinde izledim mi hatırlamıyorum ama orada izlediğimi hatırlıyorum. Oradaki mevcut genç kız prototipine güzel uyuyordu. Yükselişleri, inişleri, çıkışları vesaire güzel bir şekilde lanse oluyordu. Yine orada da zengin bir kişiyle evlenmişti. Hatta sakat şeyiyle evlenmişti. Yine orada da sakat kocasının abisi vardı. Onunla da fingirdeşiyordu falan filan. Böyle bir şeyler vardı. Yine onun farklı bir çakma oyunculuğu, karakterin yani mevcut yapıyla beraber yine burada da aynı şey mevcut. Ki zaten Bihter'in ne olduğunu biliyoruz az buçuk tırnak içerisinde. Burada da yine aynı şey cereyan etmiş. Ama senaryonun muazzam derecede kötü oluşuyla beraber bütün yapım yerle yeksan olmuş. Senaryonun senaryonun en kötü, kendini en kötü şekilde belli ettiği durum şuydu. Diyaloglar. Diyaloglar ne zamana uygundu? Çünkü neticede bir zaman içerisinde bunu şey yapıyorsun. O zamana kesinlikle uygun değildi ve bunun dışında o diyalogların işte karakterlere uyumsuzluğu da çok göze batıyordu. Yani o karakterlerde biz hep bunu söylüyoruz. Zaman, tarihi, sürece dair bir şey çekiyorsan o oyuncularda ben 2023 havası almayacağım. Almamam lazım. Bir kere onu en başta diyalogda almamam lazım. Fakat yani zaten diyaloglar şey ama oyunculuklar zaten çok 2023'tü yani. Evet, ben şöyle biraz notlar aldım. Bu notlarımı ben ortaya koymak istiyorum. Onun üzerine sen de notlar, yani aldığın, düşündüğün fikirleri, yorumları ortaya koy. Sonra hepsini bir toparlayalım. Tamam. Ondan sonra da noktalayalım. Fazla Tamam. çünkü uzatmak istemiyorum. Bu Bihter hakkındaki yayını fazla uzatmak Ama şunu istemiyorum. söylemek istiyorum. Evet, Daha kötüsü çekilene kadar en kötüsü bu. Bak, kesinlikle. çok ciddiyim. Kesinlikle öyle. Yani Bu e, film, bu film burası da film gibi artı 18 olabilir bu sözüm. Ama söyleyeceğim. Bu konulu bir filmdi. Kardeşim. Konulu bir filmdi. konulu filmdi. Ben de yanına bir şey ekleyeyim. Konulu yalı pornosuydu. Çünkü yani oyunculuklar da o filme göreydi. Anladın mı? O kadar saçma ya, o kadar. Ben geçen yani film yayınlanmadan önce biraz hani Aşk-ı Memnun'un tarihi şeyine baktım, seyrine. Hı Tabii hı. 2008'de bildiğimiz, hepimizin bildiği 2008'deki diziyle biz biliyoruz aslında Aşk-ı Memnu'yu. Ama onun öncesinde 1975'te TRT'de 6 bölüm yayınlanan işte Müjde Müjde Ara'nın Arın oynadığı. oynadığı, Neriman Köksal'ın oynadığı, Evet. işte Şükran Güngör var. Yıldız Kenter'in eşi Hı hı. olan kişi. Adnan Bey oynuyor. İşte onun oynadığı yapım var. Ben onu da izleyeyim dedim. Şöyle bir izledim 6 bölüm. Ee,
Hani dedim ki ya bu da kötüymüş ya. Hakikaten 2008'deki yapım dizi. Tamam, dizi tırnak içerisinde Türk dizileri birazcık Hı uzadıya hı. genişliyor. İnişleri çıkışları falan filan bildiğimiz Türk dizisiydi ama abi iyiymiş meğersem diyordum. Şimdi bunu izledikten sonra hepten dedim ki tamam ya, yani 2008'deki Aşk-ı Memnu gerçekten iyiymiş dedim. Sonrasında gerçekten bir yalı pornosu üzerine cereyan eden bir şey. 2008'deki Aşk-ı Memnu üzerinden bir Aşk-ı Memnu parodisi haline dönüşmüş Hı olay. hı. Yani sanki ona bir atıf yapıp onu yererekten buradan böyle bir laubali çıkış yapmaya Şimdi çalışmış. bu konuda da şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Mesela bu parodi meselesinde parodi güzel bir şeydir yapabilirsen. Evet, Kaliteli olur. Fakat meşhur yani mesela olan mesela çok tiyatro. kaliteli bir parodi söyleyeyim ben sana. Kahve Lütfen. Bizans. Of. Bak. Bu Evet. filme baktığında ne oyunculuklar, ne diyaloglar, ne ara böyle küçük ünlemler, soru işaretleri bak hiçbiri şey yapmıyor izleyiciyi. Sırıtmıyor. Evet, sırıtmıyor. Fakat Kabulleniyor, alıyor, kabul ediyor evet direkt. yani bunu çünkü onu veriyor gerçekten. Fakat Evet. bu böyle parodi mi olur ya? Ya bu film değil ya. Bak ben sana diyorum bu sadece film konulu film. Bu kadar yani. Bunda başka bir şey yok. Olayların akış hızı her şey darmadağınık. Evet. Şöyle bir şey de var. Zaten herkes bu benzetmeyi yapmış. Fleabag isimli karakterin, Hı işte hı. yabancı karakterin işte Türk versiyonunu Bihter üzerinden ortaya koymuşlar gibi bir şey Koymaya oldu. çalışmışlar da olmamış, becerememişler. Onunla da alakası yok. Çünkü bence yani şu sebepten dolayı şimdi bu tarihi bir süreç ve bir uyarlama öyle veya böyle. Tabii yani bunu Bu Bihter üzerinden yapmaya gerek yok şimdi yani. Öyle sen bir şey biz yapmıyor. mesela seninle bir ara bir şeyler konuşmuştuk. Mesela edebiyatta olabilir. Mesela Bihter'in Bihter ölüyor ya hani normalde romanda. Romanda Hı, evet. ölen Bihter'i mesela ondan sonra şey ne oluyor mesela? İşte Behlül gidiyor işte Adnan Beyler falan filan nasıl oluyor mesela? Bunun üzerinden mesela bir hikaye geliştirilebilir diye konuşmuştuk mesela. Yani eski Zaten romanların devamı yazılabilir mi diye. işte biz zaten bunu hatırlıyorsan bir kısa filmimizde yapmıştık. Evet, yapmaya çalıştık. Yani Ben yapmaya çalıştık. Gregor Samsa'nın Bunaltıcı Rüyaları evet diye. biz öncesine gittik ama sonrasına Öncesini değil de. yaptık. Hı hı. Ama sonrası da yapılır, öncesi de Evet yapılır. Mühim sonrası değil yani mesela o bu süreç. bu filmi öyle bir şey yaparsan ve mesela diyelim ki Behlül karakteri. Behlül bak bu dizinin ismini Bihter koyma. Behlül koy yine izlenir. Behlül üzerinden git. Yeni bir Behlül. Uygun. Behlül ileriki zamanlarda ne oldu mesela? Anladın mı? Hı hı. Bihter'le olan ilişkileri falan. Eski Evet. zamanlar, Adnan Bey. Bak bunlarla da ilgili bir sürü şey yapılabilir. Geliyorsun çok tuttu diye Bihter'i koyuyorsun. Bihter karakterini çizemiyorsun üstüne bir de. Her şey affedersin yani çok kötü oluyor. Böyle o. Yani böyle bir parodi yapmaya çalışmış, becerememiş de sanki böyle kara mizah formatına dönüştürmüş olsaydı bunu kara mizah olarak daha oturaklı bir hale gelirdi. En azından kara mizah adı altında o senaryoyu da yazdığın zaman daha usturuplu bir şekilde ilerlerdi gibi geliyor bana. Farklı Yani yani olabilirdi. Olabilirdi. Olmadığı için şimdi onu konuşamıyorum tabii de. Mesela filmin genel hatlarıyla mantıki olarak da çok tutarsızlıkları vardı. hı hı, Ya benim en çok üzüldüğüm de ne biliyor musun gerçekten? Dekor ve kostümler çok iyiydi. Yani o bazı yerlerde efektler falan vardı. Yeşil perde vardı. Oralar da çok iyiydi yani. Çok kötü değildi. Fakat mantık hataları vardı. Mesela o hala sahnesinde onun rol şeyini almıştım notunu. Tam böyle ne biçim oyunculuklar falan zaten sürekli aklımdan geçerken hala hı rolü hı. benim için orada bir dinlendirici bir e, mola yeri Sahneydi. oldu. Mola yeri oldu. Çok iyi dedim. Bu kadının oyunculuğu iyi dedim. Fakat tam o sırada o sahnede de saçma bir şey yaşandı. Yine mantıki tutarsızlık. Gemi geliyor oradan. Abi gemi geliyor. O neydi? Uşak hasta Bir olan. şey O işte. evet. O gidiyor hani bakayım ben Hiç. evet. O gidiyor ben bir bakayım çocuk geldi mi falan küçük çocuk geldi mi diye. Abi bir gidiyor bir hemen geliyor. La o gemi ta orada nasıl indi herkes bir anda nasıl oldu o iş yani? Mantıki tutarsızlık. Mesela bir mantıki tutarsızlık daha ki bu birkaç kere oldu. Bu mantıki tutarsızlık birkaç kere oldu. Bihter'in daha doğrusu Bihter'in demek istemiyorum. Bihter rolündeki kadının bağırışları.
Abi bir konak, bir yalı. O ki tahta hepsi yani o bina. Nasıl olur da o bağırışlar, o cam kırmalar, bunlara kimse uyanmaz. Filmin sonunda Adnan Bey ta bilmem diyarların ötesinden bağırıyor Bihter diye duyuluyor. Abi hiç kimse mi duymadı? Zaten bu onu Bu dediklerin doğru, bu tutarsızlık cereyan ediyor ama filmin genel muhteviyatı üzerinden yorum yapmak gerekirse bu tutarsızlıklar çok da göze gelen şeyler değil bence. Yani işte en zaten son söylenecek şeyler aslında. oyunculukların kötülüğünden zaten şey yapamıyorsun. O ya şimdi şöyle bence şöyle bir durum var. Şimdi normal 2008'deki Aşk-ı Memnu 3 sezon yapılmış. Yani 70 küsür bölüm, kaç bölüm olduğunu hatırlamıyorum. 70 küsür bölüm ile Aşk-ı Memnu'yu bir şekilde açıp geliştirip bitirdiler. Hı hı. Olabildiğince biz Aşk-ı Memnu romanının karakterleri dahil olmak üzere genel perspektifte bir yorum sahibi olduk. Şimdi bu film Aşk-ı Memnu dizisinin sadece bir bölümü uzunluğunda Hı yapılmış bir hı. şey. Yani bütün romanı bir bölüm, bir sahneye, bir bölüme Hı hı. sığdırmışlar. Bakıldığında bu kadar kısa sürede, 2 saat bile değil, 2 saate yakın bir zaman zarfında işte giriş, gelişme ve sonuç kısmını bir şekilde verebildiklerine ben inandım. Çünkü her ne kadar da atlama, zıplama, inme, çıkmalar olsa, her ne kadar beğenmemiş de olsam bu konuyu en azından belli bir perspektifte vermişler. Her ne kadar sonunda Bihter'in ölmesi gerekirken ölmemiş olması da işin ayrı bir konusu. Şimdi O ben ayrı bir sana şey ama ben sana burada katılamayacağım. Sen neden? verdiklerini düşünüyorsun. Ben vermediklerini düşünüyorum. Vermediklerini düşünmemin en büyük sebebi ne biliyor musun? Bu hacimli bir romanın Hı hı. uyarlaması olarak geçiyor. O en azından karakter olarak. Şimdi diğer karakterleri boş ver. Fakat sadece Bihter karakteri çok derinlikli bir karakter. Evet. Bak yaşadıkları tartışılır hani savunulur savunulmaz meselesinde değilim. Bihter karakteri çok derinlikli bir karakter ve ben bu derinliği bu filmde göremedim. Bu filmde Göremezsin her ki. şey uçurtma. Anladın mı? Böyle fut 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 diye geçiyor böyle. Böyle bir şey olabilir mi? Bu karakterin ne zaman aşık olduğunu ben anlamadım. Ne zaman İşte uçurtma dediğin şey aslında aşkının filmin derinliğini. derinliği yok. Zaten tamamıyla yalı pornosu olduğu için her sahnesi ayrı bir olay. Yani biz o derinliği sadece işte Firdevs Hanım'ın gelişiyle, sahneleriyle beraber bir şey yakalamaya Ya ben çalıştık. sana bir şey Annem diyeyim mi? kızı, o Hande kadar. Ataizi Firdevs karakteri rolüne oturmamıştı. Fakat onun derinliği Bihter'den daha fazlaydı. Daha fazlaydı. Ki Oyun film tabii orada da yayınlanmadan önce oyunculuğun verdiği kalite. Oyunculuğun verdiği kaliteden dolayı. Bak role oturmamasına rağmen. role oturmamıştı ama şöyle bir şey var. Ee, Yayınlanmadan önce film Hande Ataizi'ne çok olumsuz eleştiriler, yorumlar yapıldı. Hı hı. Ne alaka Hande Ataizi'nin Firdevs karakteri? İşte bu da aslında Nebahat Çehre'yi biz Firdevs olarak gördüğümüz için bize Hande Ataizi lan böyle anne mi olur kafasına Ama soktuğundan Hande dolayı Ataizi de böyle bir gerçekten yorum. anne olmuyor. Yani şimdi kadının sadece şuralarındaki çizgilerden ben anne olduğuna inanamam ki. Ama şöyle Onun biraz bir Han, oturaklı bir şey olması lazım. ama Firdevs Hanım bence bu yapım, Bihter yapımı içerisinde bence en oturmuş karakter. Bence en Bak oturmuş o halaydı da. bu yapım içerisinde söylüyorum. Bu yapım içerisinde en oturmuş olan karakter Firdevs Hanım. Yani Hande Ataizi. Çünkü zaten o da absürt. O da bir şeyler tuhaf görünüyor. Ha, Ama öyle en dersen hani makulü parodi dersen o. filan onların içerisinde oturmuş olabilir evet. Hani o parodilik Yani içerisinde filan. hani çünkü film yayınlanmadan önce çok olumsuz eleştirilere maruz kaldı Hande Ataizi. Bu ne alaka ne alaka dediler. Ben şimdi filme baktığımda Hande Ataizi abi filmdeki en iyi karakter aslında. Yani halayı diskalifiye ediyorum Hı çünkü hı. halanın çok rolü Çok yok. çok evet çok kısaydı. Ha. Ama Hande Ataizi içerisindeki en oturmuş karakterlerden bir tanesi. Belki Nihal karakteri de biraz hani o küçük kız rolüne birazcık güzel aktırabilme potansiyeli var gibi görünüyor. Var Ama tabii gibiydi. onda da Evet. o da fena değil, o da iyi. Dadı olan Tatya mı? Neydi Matmazel. kadın? Matmazel. Matmazel'in
ekstrem şartlardaki o Fransızca aksanıyla Türkçe konuşuyor oluşu, farklı farklı Matmazel aslında yüz prototip olarak güzeldi fakat konuşma çok kötüydü. Yani konuşma o çok bozdu. çok kötüydü. Benim ise en çok üzüldüğüm Adnan Bey. O zaten apayrı ya. Çünkü Yalı Pornosu'nda Adnan Bey'e biçilen rol yani üzücü. Üzücü, gerçekten üzücü. Üzücü yani, gerçekten Yani üzücü. Ben Adnan şöyle Bey'i yetersiz ve böyle işte efendim nasıl diyeyim, yani birçok şey geliyor aklıma da tabii cümleleri tam o şekilde şey yapamıyorum. açık, yani Adnan Bey'in erken boşalmasından mütevellit Bihter'in bu aldatma üzerineki halini meşrulaştırmışlar yani. Gibi Adnan yüzünden ve bu böyle yaptı. bir de bunun ötesinde Adnan Bey sadece Bihter'i o şey için almış, yani o iş için almış. Meta olarak almış. Kadını sadece meta olarak. Zaten Ve göçümü hayır, neden? sahneler de yani bazı sahneler var filan, Adnan Bey acayip yani. Ne oluyor Adnan yani? Anladın mı? Hani böyle bir karakter yok ki. Yok yani, böyle bir karakter olsa Hatta belki kendine şey gel. diyeceğim de gerçekten hani öyle bir karakter yok yani. Ya ben Beren Evet. Saat'i bak oyuncu olarak pek böyle yani şey yapmam filan ama demek ki kadın Bihter rolü için gerçekten biçilmiş kaftanmış yani. Evet. Şöyle bir yorum yazmışım ben buraya. Genel karakter şeyler için. Bihter aşık değil de azıp kudurmuş alkolik bir tipleme. Behlül e, Onu sonra aşka es bağlamaya çalışıyor falan filan işte. Ama orada yine he, yine annesi biraz kurtarıyor, biliyor musun? İlk kez aşık oldum falan muhabbeti var ya. Orada biraz sanki ısınıyorsun o karaktere. Çünkü ilk kez aşık oldum bilmiyorsun. Hani şey yapamayacaksın falan gibi. Ama ölseydi olurdu işte. Ölmeyince olmuyor. ölmedi ama. Evet. Ölseydi çok, en azından derdik ya tamam. En Sonu iyi azından o bitti. parodiyi işlemiş olurdun. Abi çok saçma bir şey oldu yani. Hani şey var ya, Birdman Evet, Birdman. final sahnesinde burnundan vuruluyor. Evet. Tiyatro Evet. sahnesindeki. Aslında kendini vurmuş gibi hissediyoruz biz ama Evet. sonra gözünü bir açıyor. Hastane köşesindeyiz. Evet. Parodi budur yani. Evet, öyle Bilmiyorum öyle bak, ama ne burada kadar abi mizah yani. yani bu o filmin çok çok aşağılarında. Bunun için mertebe Yok. yok yani Tabii şu anda. kıyaslayamayız onlar. Yani Bihter zaten Eskurtlu'nun başını kaldıramayan Yalı Çapkını, Behlül. Yalı Pornosu'nun başrolü karakter zaten. Ne olduğu belli değil. Bir şeyler kurmaya çalışıyor, plan yapmaya çalışıyor. Evleneceğim, seni götüreceğim, farklı yerlere kaçıracağım, edeceğim, salak salak. Şeker sahnesi iyiydi bu arada. Sahne üzerine konuşursak. Adnan zaten sapık ve seks düşkünü bir hal içerisinde. Yani o günkü tarihsel serüven, çünkü bu film şu an 1920'lerin başında geçiyor yani. Hı hı. 1920-25'lerde geçiyor. Yani böyle bir hal ortamında Beyoğlu gibi canlı giden bir atmosfer içerisinde her ne kadar da olsa Osmanlı tebaasında olan bir insansın sen. Yani işin Biraz döndüğü yani nokta ne tamam. alaka, bu kadar çok absürt. Yani biz hiç o günkü insani duygular, insani özellikleri biz yaşayamadık, göremedik. İşte Dekor falan diyoruz ama onlarda da şeylik var. ya hayır, o zamanlarda da muhakkak böyle şeyler vardı. Olabilir tabii. Olur. Ama Ama onun haricinde biz bir şey göremedik. yani sen orada hiç İstanbul'u bile mesela şey yapmıyorsun. Ya bu bir film. Ya bu film çok Ya saçmaydı ya. abi, Ya birçok yönden çok adalardaki saçmaydı. adalardaki şeyin gelme sahnesi var ya, işte ben bir bakayım geleyim Beşir'e diyor ya. Hı hı. Orada vapuru görüyor. Abi o vapur şu an bizim İstanbul'daki vapurlardan aynısı ya. O gün de o vapurun aynısı mı vardı orada? Yani şekli şemale bak, aynısı. Bu filmde gerçekten çok olmamış şey var. Ben Ee, biraz bugün şöyle bir şey düşündüm Tugay. Ee, önümüzdeki hafta galiba Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yeni filmi çıkıyor ya. evet. İstanbul'a son 5 Ben çeyrek ben sana vapuru. bir şey diyeyim mi? O daha çok Aşk-ı Memnu'ya benzer. Bak çok ciddiyim. Bunu da yaptılar. Onu paylamak için, onu yükseltmek, yüceltmek için mi yaptılar Yok canım, bilmiyorum. hayır. Kıyas yapalım. Oradan da Bihter'le de işte bunu kıyaslamış olalım falan filan gibilerinden, böyle birazcık piyasa PR yapsın, dönsün gibilerinden bir şey mi yaptılar diye kendimce Yani düşündüm yapım yani. şirketleri ayrı olduğu için hani böyle çok şey yapacaklarını düşünmüyorum ama çünkü bu film zaten kendi başına tek başına, yani o olmadan da yükselebilecek bir şey.
o oyuncular da bu filmin sebebi olan dizinin oyuncuları olduğu için her türlü yine sükse yapacaktır yani. Evet. Yani o filmin ama bundan daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Ya o tabii daha Uyarlama iyi. yani aynı şey değil Uyarlama tabii yine. ama aynı mesele değil ama en azından film olarak baktığımda sadece buna göre daha iyi olacağını düşünüyorum. Şöyle bir şey yazmışım ben buraya. E, Bu film demişim, farklı bir Aşk-ı Memnu yapımı ortaya koyup sunduğu için ve Türkiye'nin en kötü yapımı olduğu için bence takdir hak ediyor. Ya Türkiye'nin en kötü yapımı yani Ne neredeyse girer? diyeceğim. Neredeyse diyeceğim. En kötü yapımlarından diyeceğim yani. İhter olduğu için giriyor yani. Evet. Bu işte ne bileyim, Naciye olsaydı filmin adı, girmezdi. İyi olurdu ama o zaman. İyi İyi olurdu. olurdu. Ama Bihter olduğu için bu en kötü yapımların içerisine giriyor. Bence takdiri hak ediyor. Zaten Yani Halit Ziya bunu da ters kullanan döndü. bak ben sana bir şey diyeyim Şeye. mi? Bunu kullanarak, bu konuyu kullanarak, bu karakterleri kullanarak bu kadar kötü yapılabilirdi ya. Yani bunları sen var ya sadece böyle o fotoğrafını çek, sükse yapar biliyor musun? Yani bunları hiç Tamam. konuşturma. Hepsi sessiz sessiz sinema gibi oynasınlar. Daha çok şey yapar biliyor musun? Yani bunu yapmak gerçekten zor iş. Bu kadar kötü olmak gerçekten çok zor iş. Yani Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. evet. Ee, Sosyal medyada bakarken şöyle bir yorum gördüm. Hoşuma gitti. Güldürdü beni en azından. Arkadaşımız yazmış ki gerçek Bihter'in mezarına gidip Fatiha okumaklık olmuş. Yani hani şöyle bir şey var ya bizim Türkiye'de, Çakır'ın ölüm tarihinde işte mezarına Evet. gidiyoruz falan. Bu da hakikaten bu hale dönüştürmüş Bu olayı. filmin çıktığı gün artık Bihter'in yani yad edileceği gündür. Aynen öyle. Mesela şöyle bir sahne var. Meşhurdur bu zaten. E, işte ölüyorum anlasana diyor yani Hı hı. 2008'deki Hı hı. Bihter. Onun bak, yani ben romanı, yalan yok, 3 kere okumaya kalktım. Üçünde de okuyamadım. Yani takribi 80-85 sayfalara kadar gelip her seferinde bırakmak zorunda kaldım. Çünkü okuyamadım. Tuhaftır, bilmiyorum niye okuyamadım ama okuyamadım. Bu sahne, bu replik, bu durum geçiyor mu bilmiyorum. Ölüyorum anlasana kelimesi. Yani 2008'deki Bihter'le mi ortaya çıktı bilmiyorum Yok ama var Numan'da. burada da geçti ve şimdi bir anda şöyle gözümü kapattım ve 2 saniyeyi bir araya getirdim. Dedim ki yani abi bu hiç olmamış. Yani kız Bihter rolündeki 2023 model Bihter yırtınıyor ya. Yırtınıyor. Kadının yani yapı olarak Hı hı. e, o role oturmuyor, Bihter rolüne. Evet. Yani böyle Kesinlikle. itici, böyle vıcık vıcık feministik kokan saçma bir ruh var orada. Özellikle sonunda. Sonunda çok saçma gerçekten çok saçma bir yere gidiyor sonu. Yani toparlamayı bırak iyice dağıtıyor. Artık masayı falan deviriyor. Ha, ne varsa artık bırakıyorum falan. Yönetmen veya senarist öyle düşünmüş yani. Başka bir açıklaması olamaz bunun. Hadi lan hepinize her şeyi atıyorum falan filan. Yani gerçekten Halit Ziya Uşaklıgil üzülürdü yani kesinlikle. Zavallı Vedat. Evet. Evet Enes, bir videonun daha sonuna geldik. Evet. Güzeldi. Videomuz güzeldi. Videomuz Videomuz kesinlikle güzeldi. filme göre çok çok iyi bence. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. İzleyicilerimizden bizleri takip etmelerini ve arkadaşlarına, çevrelerine bizleri duyurmalarını istiyoruz. Abone olmalarını istiyoruz. Ve beğeni tuşuna basmalarını istiyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle yazsınlar ve Yorumlarda da buluşalım. tabii yorumlarda buluşalım. Yani Bihter kırmızı çizgimiz. Bakın. Kırmızı çizgimiz. Ondan dolayı Bihter hakkında bütün fanları bu videonun altına bekliyorum muhakkak. Yani bu 2023 Bihter filmini yermek için elinizden ne geliyorsa yapın abi ya.
Gerçekten. Hani benim görmediğim, sizin gördüğünüz bir sahne vardır. Abi yapıştırın, ben diyeyim ki ulan hakikaten işte Bunu atıyorum unutmuşum, görmemişim. Mehmet de doğru söylüyor. İşte Ayşe de bak haklı, ha kız bak yazmış hakikaten, bak bu da haklıymış. Diyeyim ya, içim soğusun. Gerçekten rezil bir durumdayız. Bihter filmi tamamen tam bir fiyaskoydu. Rezillik içerisindeydi. Oturup 2 saate yakın bunu izledim. Artı Amazon'un zaten çarpı 1.25, 1.5 hızı da Olmaması. yok. Böyle var, bir eziyet gibiydi. Evet. Öldüm dirildim. Hani bitireyim de eksik bir şey izlememiş olayım. Görmüş olayım hepsini, ki yorum yaparken hani bir şeyleri belki ekstra söylerim Hı diye. hı. Yani her sahneyi de böyle aktaramadık belki ama gözüme çarpan böyle en nüans sahneleri böyle dillendirmeye çalıştım. Canlandırabildiysem ne mutlu. İnsanlar, fanlar sosyal medyada bayağı bomba patlatıyorlar yani yapımı. Müjdar bile daha iyiydi. Kesinlikle. Kesinlikle yani Evet. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.